Merhaba arkadaşlar. Bugün mobilya boyayacağız Fatoş TV'de. Ve en sevdiğim şey, yani bir şeyi renklendirmek, değiştirmek güzel hissettiriyor bana. Şimdi orta sehpam vardı balkonda kullandığım. Onu boyayacağım bugün. Ve daha önce boyadığım masayı da tekrar bir gözden geçireceğim. Onu da tekrar bir üzerinden boya geçeceğim. 3 yıl oldu masamı boyayalı. Şimdi onu da göstereceğim. Önce sehpadan biraz bahsedelim. Ve şimdi sehpamızın rengi kahverengiydi. Biz bunu böyle zımparaladık şu şekilde. Üzerindeki verniği tamamen olmasa bile şöyle bir miktar çıkardık gördüğünüz gibi. Bunu zımparalamamızın sebebi de boyayı daha güzel yemesi. Boyamızı da göstereceğim şimdi. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Sehpanın çekmecesini çıkardık. Şurada şey vardı, aparatlar vardı, tutma aparatları. Onları kopardık. Tornavidayla söktük. Boyadıktan sonra tekrar takacağız. Şimdi zımparalama işlemi bittikten sonra balkonu bir güzel temizleyip silip mobilyayı vesaireyi silip ondan sonra boyama işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar, mutfakta bulunan yıllar yılı kullandığım güzel bir masa, 4 sandalyeli bir masa bu. Uzun yıllar oldu bu masayı alalı, biz sanırım 2005'te almıştık. Ben bunu 3 yıl önce boyadım beyaza. Sonra arkadaşlar yıllar içinde bu köşeleri deforme olmuştu çarpmaktan. Yani böyle birkaç yerinde boyası atmıştı. Şimdi boyaya başlamışken bunu da bir gözden geçireyim güzelce, tekrar üzerinden boyayalım istedim. Bu evi badana yaptırırken, boya yaptırırken serdiğimiz poşetler vardı, onlardan aldım. Serdim böyle bir güzel. Masayı bulunduğu ortamda boyuyorum. Yani mutfakta nerede kullanıyorsam orada boyamaya devam ediyorum. Çünkü arkadaşlar boyamız hiç kokmuyor. Muhteşem bir boya. 1-2 saatte kuruyor. Zaten sürüyorsunuz. Bir 20 dakika içinde falan böyle bir elinize dokunduğunuzda çıkmıyor. 1-2 saatte de tam kurumuş oluyor ama her ihtimale karşı da sandalyenin minderlerini yarın takmayı düşünüyorum ben. Şimdi boyamızın markası Polisan X1, kokusuz, gördüğünüz gibi. Ben pencereyi de açtım kolay kurusun diye. Polisan X1 kokusuz boya. Şöyle tekrar göstereyim. Bir tane rulo fırça. Şimdi bu rulo fırça bu yuvarlak boya kutusuna sığmayacağı için ben bir peynir kabını, boyayı rahat sürebilmek için, fırçaya rahat alabilmek için böyle bir peynir kabını kullandım. Şimdi boyamaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ben buna bir kat sürdüm. Sandalyeleri birer kat sürdüm. Böyle tekrar birer kat daha boyayacağım. O kadar eğlenceli ki bir şeyleri yenilemek, boyamak ve rulo fırça harika bir şey. Hani böyle dar alanları da boyayabiliyorsunuz, her yere girebiliyor. Şöyle arkadaşlar masamın tahrip olan yerlerini kapattım güzelce, gördüğünüz gibi. Şurada bir şey var mesela, orası bayağı kapandı. Bu şekilde boyadım arkadaşlar. Şimdi biraz sonra sehpayı boyarken de göreceksiniz. O kadar zevkli, o kadar kolay ki siz de boyamayı düşünebilirsiniz mobilyalarınızı. Şöyle sandalyeyi biraz daha süreyim. Bakın böyle her yere giriyor rulo fırça. Eğer rulo fırçayla ulaşamadığınız yerler olursa da küçük fırçalardan alabilirsiniz. Boyayabilirsiniz. Çok eğlenceli, hakikaten çok seviyorum boya yapmayı. Ve arkadaşlar pencere açık olduğu için
size fazla gürültü geliyor. Bunun için kusura bakmayın. Evet, sehpayı boyamaya başlayalım. Masayı bitirdikten sonra. Evet arkadaşlar, sehpamı temizledim, balkonu temizledim, sildim. Balkonumu ve sehpanın üzerini sildim. Gördüğünüz gibi vernik izlerinden hala var ama bayağı bir matlaştı zımparaladıkça. Şöyle çekmecenin görüntüsü de böyle. Şimdi boyama işlemine geçelim. Size tavsiyem, eğer bir bahçeniz varsa zımparalama işlemini bahçede yapmanız. Çünkü acayip toz oluyor her yer. Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Balkonda biraz zor oluyor. Her yer toz oldu. Temizlemek bayağı sürdü. Ve böyle unutmamanız gereken bir şey de üzerinize boya değebilir. O yüzden eski kıyafetlerinizi giyin. Boya yaparken bir tavsiyem de bu. Ayrıca fırçayı hep aynı yöne yaparsanız düz zeminde daha güzel olur. Düz bir şekilde dikey olarak veya yatay olarak boyayalım ilk katı atarken. Şimdi buna ilk kat yetmeyecek büyük ihtimal. Birkaç kat atacağım. Çünkü alt zemin koyu renk olduğu için birkaç defa boyamayı düşünüyorum. Ne kadar yani kaç katta kapanır bilmiyorum şu an. 3 katta kapanır. Daha önce masamı boyadığımda da 3 katta kapanmıştı sanki. Böyle rulo fırça şey de iyi oluyor. İz bırakmıyor. Başka normal öbür fırçalar olursa onda bir iz kalıyor. Yani ince ayrıntılarda belki iyi olabilir düz fırçayla. Yani küçük fırçalarla küçük ayrıntıları boyayabilirsiniz. Ama böyle düz bir zemin boyayacaksanız rulo fırça gerçekten çok güzel yapıyor. Evet arkadaşlar, boyama işlemi bittikten sonra sizlerle paylaşacağım inşallah bitmiş halini. Tertemiz bembeyaz bir balkon sehpam olacak sonunda. Uzun zamandır hayal ediyordum. Şükür bugün başlayabildim. Evet, sehpamı boyamaya devam ediyorum. Düz zeminde fırçayı sadece tek yönde hareket ettirmemiz gerektiğini söylemiştim. Böyle aralarda da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buralarda hiç fark etmiyor nasıl olduğu. Evet, ama şöyle göstereyim. Harika bir görüntü oldu. Muhteşem. Sehpamı boyarken 3 yıl sonra masamın boyasını da tekrar üzerinden bir geçmiştim. Ve harika oldu o da. Tertemiz, mis gibi oldu. Minderlerini taktım. Artı şunu göstermek istiyorum. Ayaklarına şunları örmüştüm ben. Bunları da geçirdim tekrar. Bunlar yapışık değiller. Kirlenince söküp çıkarıp yıkıyorum. Ve böyle gürültü yapmıyor. Konu komşuya hareket ettiği zaman tabii komşularımızı da düşünmemiz lazım. Evet.
Evet, masamın da bitmiş hali böyle arkadaşlar. Mis gibi oldu çok şükür. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Sehpamı boyadım, değerlendirdim. Çok güzel oldu. Bembeyaz. Bir gece bekledim. Böyle ertesi gün artık örtüsünü serdim. Üzerine çiçeğini koydum. Çiçeğin altındaki vazo görünümlü şey ise benim kullanmadığım, kenarı kırık bir kase. Sehpam da bembeyaz. Ve bu kaseyi de böyle beyaza boyadım. Hoş bir şey oldu. Kenarı kırıktı zaten, değerlendirmiş oldum. Sehpam da hakikaten çok güzel. 2002'de almıştık biz bu sehpayı oturma grubu için Bellona'dan ve gerçekten o kadar sağlammış ki yıllar yılı hiç bir şey olmadan böyle kaldı. Artık görüntüsünü değiştirme zamanı gelmişti bence. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Takıldığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Sevgiler bütün herkese. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.